Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine harika, güzel, farklı, kolay ve pratik yapılan bir yemekle karşınızdayım. Mantı yapacağım ama bu bildiğimiz hamur mantılarından değil, bulgur mantısı. O kadar lezzetli, o kadar tadına doyulmaz oluyor ki çocuklarınız, misafirleriniz, komşularınız, kime yapacaksanız herkes bayılacak emin olun. Hadi buyurun yapılışına geçelim ve siz de övgüleri alın. Kaseme 1,5 su bardağı kadar ince bulgurumu koydum. Üzerine 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da kimyonumu ilave ediyorum. Güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Bir bardak ılık suyum var, kaynara yakın. Şimdi kısır yapar gibi sanki bu suyumu bulgurumun üzerine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ağzına kapak kapatıp bir 10-15 dakika kadar yumuşamasını bekliyorum. Bu arada da biz diğer işlemlerimizi yapalım. 1 adet kuru soğanımızı yemeklik olarak küçük küçük doğruyoruz. Bu arada bulgurumuz da dinleniyor. 150 gram kadar yarım yağlı döş kıymam var. Dana kıyması. Siz arzu ederseniz kuzu da karıştırabilirsiniz. Ama ben daha hafif olsun istediğim için hep dana kıyması kullanıyorum. Şimdi kıymamızı göz göz olana kadar topaklanmadan güzelce kavuracağız. Tavama hiç yağ koymadım. Bastırarak yüksek ateşte. Zaten kıymanın yağı çıkıyor. Sonradan çok azıcık ilave edeceğiz. Kıymamız hafif sulandı. Şimdi o bıraktığı suyu güzelce tekrar çekecek. Ve bu arada da hem yumuşamış hem de kavrulmuş olacak. Böyle pratik, kolay yapılan ama leziz olan yemeklere bayılıyorum arkadaşlar. Çok uzun yıllar çalıştığımız, iş hayatında olduğumuz zaman hakikaten benim gibi olan hanımefendiler de yorgun ve yoğun oldukları için geldiğinde hemen 2 dakikada hazırlayacağı ama bu kadar lezzetli ve besleyici olan yemeklere ihtiyaç duyuyoruz. Umarım siz de beğenir ve evinize bir an önce denersiniz. Çünkü bir lezzet bombası. Kıymam suyunu çekti. Şimdi doğradığımız soğanları ilave edelim. Hiç yağ koymamıştık. Yağımız kıymanın yağı sadece. O yüzden şöyle 1 yemek kaşığı, 1-2 yemek kaşığına yakın sıvı yağ. Ben zeytinyağı tercih ediyorum ama siz istediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Kavurmamıza devam ediyoruz. Soğanımızı güzelce öldüreceğiz şimdi kıymayla birlikte kavurarak. Soğanlarım ve kıymam bir 5 dakikadır güzelce kavruldu. Şimdi tuz ve baharatını ilave etmek istiyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tuz. Tuz tabii ki tamamen sizin damak tadınızla alakalı. Arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Bir de yarım çay kaşığı karabiber koyuyorum. Kıymaya karabiber çok yakışıyor. Söylemeye gerek yok. Şöyle 2 dakika kavurduktan sonra hiç salça ya da domates koymuyoruz. Sadece şöyle yarım su bardağı kadar kaynar suyum vardı. Onu ilave ediyorum. Altını kısıyorum. Bir 5 dakika kendi kendine fokurdayıp iyice soğanım da yumuşayıp kıymam da pişmiş olacak ve bu da hazır olacak. Şimdi bulgurumuzun üzerine bir 10 dakika kadar dinlendi. 2 yumurta kırıyoruz. 2,5 yemek kaşığı da unum var. Bunu da ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz ve elimizle yoğurmaya başlıyoruz birazdan. Böyle hafif sanki çiğ köfte yapar gibi. Şimdi ben bunu elimle karıştırmak istiyorum. Güzelce sıkacağız ve köfteler haline getireceğiz.
Bir 5 dakikaya yakın çok güzel bir şekilde yoğurdum arkadaşlar bulgurumuzu. Şimdi 5 dakika dinlendireceğim ve şekil vereceğim. Bulgurumu beklettim. Elimi biraz ıslattım. Şimdi misket gibi minik minik parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz. Sanki böyle fellah köfte yapar gibi şekiller veriyoruz ve kabımıza alıyoruz. Bu arada derin bir tavamda suyumu koydum, kaynatıyorum. Ocağımda hazır oluyor. Bu kadar kolay işte, bu kadar da çabuk ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Bu arada beni buraya kadar seyreden bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa onların da kanalıma abone olmasını ve bildirim zilini açmasını rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız zaman yüklediğimiz her yeni tarif videosu ilk olarak vakit kaybı olmadan size bildirilir. Siz de tercih ederseniz izlersiniz ve bu şekilde de hiçbir videomuzu kaçırmamış olursunuz. Abone ol butonunun hemen yanındaki o bildirim zili gerçekten çok önemli. Ama aynı zamanda da tariflerimi beğeniyorsanız bana gerçekten çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Videolarımın daha çok kişiye ulaşması için, kanalımın büyümesi için buna ihtiyacım var. Lütfen videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi tekrar yemeğimize dönelim. Kusura bakıp sıkılmayın lütfen. Gördüğünüz gibi bulgur köftelerimizi sizle sohbet ederken bir yandan dolduruyoruz. Doğulu olan arkadaşlar herhalde bu yemeği mutlaka çok sık yapıyorlardır. Zira bulgurdan çok yemek yapılıyor. Çok çorba, yemekler, analı kızlı, içli köfteyi saymıyorum tabii ki. Her yörenin kendine uygun yemeği var. Çok da lezzetli oluyor işin gerçeği. Besleyici ve sağlıklı. Suyum kaynadı. Suyumun içerisine makarna haşlar gibi bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve köftelerimi suyun içerisine yavaşça bırakıyorum. Şöyle 3-5 dakika kadar zaten kaynar su koyduk biliyorsunuz, demlendirdik. Ama un ve yumurta koyduğumuz için bir 3-5 dakika kadar suyun içerisinde köftelerimizi kaynatıp çıkaracağız. Şimdi bu kavurduğumuz kıymamız burada duruyor arkadaşlar. Bu önemli bir püf noktası. Hem şifa, vitamin kaynağı hem lezzet kaynağı. Nişasta, un ve bulgurun bütün suyu ve yumurtanın suyu bu suyun içerisinde hapsolduğu için başka su koymuyoruz. Bu suyu ilave ederek kıymamızı tekrar ısıtıyoruz. Bu suyla birlikte hafif sulandırıyoruz. Şimdi diğer tarafta da bir sahanımın içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı aldım. Onu eritiyorum. Şimdi tereyağımın üzerine 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ettim. 1 yemek kaşığı salça koyuyorum. Güzelce salçamı kavuracağım. O sası, çiğ kokusunu attıktan sonra yağ ile bütünleştiğinde sosum da hazır olmuş olacak. Bu kavrulurken bir yandan da bulgurlarım piştiler. Onları süzerek bu suyunu koyduğum kıymanın içerisine atıyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Birkaç dakikada bu kıymalı sosun içerisinde bulgur köftelerim tatlanacak, lezzetlenecek. Yemeğimiz hemen hemen hazır olacak. Bütün karışımı şöyle güzelce karıştırıyorum ki tatlansın, birbirine geçsin. Birkaç dakikada kısık ateşte bulgur köftelerim iyice kıymanın lezzetini alsın. Yağım da hazır bu arada. Sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Sarımsaklı yoğurt olmadan bu yemek olmaz. Bütün mantılar gibi. Yemeğim hazır. Hadi bakalım sunuma gidelim şimdi.
Nefis yemeğimize son dokunuşları yapıyoruz. Şöyle üzerine güzelce bol yoğurt gezdiriyoruz. Yoğurdumuzun üzerine de hazırladığımız bu salçalı sosu yağı ile birlikte gezdiriyoruz. Biliyorsunuz çok yağ koymadık. Yemeğimiz yağlı değil. O yüzden bu sosa ihtiyacımız var. Sakın yağlı gelmesin size. Son olarak da şöyle biraz kırmızı toz biber. Mantıların olmazsa olmazı sumak. Sumağı tavsiye ediyorum. Herkes yemeli. Çok şifalı ve çok lezzetli. Çok azıcık da kuru nane. Evet, işte budur. Yemeğimize son dokunuşlarımızı da yaptık. Umarım siz de evinizde denersiniz bu tarifi. Nefis bulgur mantım hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de evinizde denersiniz. Sağlık ve şifa olsun diliyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.